İlk günümüzdekine benzer zırhlı tank 1916'da İngiltere'de üretilmiş olsa da mantığı tank gibi olan sert düşman atlarını yarmaya yarayan zırhlı ordular ta orta ve antik çağa dayanmaktadır. İlk başta filler ve gergedanlar vardı. Ardından yerine atlar geçirilmeye çalışıldı fakat başarısız oldu. Birinci Dünya Savaşı'na doğru zırhlı trenler geldi fakat bu çok mantıksızdı. Çünkü basit bir bomba ile koskoca treni yerle bir edebilirdiniz. Bu yüzden sadece silah taşımak için kullanıldı. Birinci Dünya Savaşı'nda siperlerin özellikle Batı cephesinde çok yaygın olması ilerlemeyi yavaşlatmıştı ve her iki tarafta binlerce adamını boş yere kaybediyordu. Avustralyalı olan Lancelot de Mole, paletli bir mobil kale tasarımını ilk bulan kişidir. Savaş öncesinde ve sonrasında sayısız kere tasarımını sunsa da reddedildi. Ardından İngiltere ilk tankı tasarladığında Mole'nin tasarımının daha iyi olduğunu anladı. Böylelikle ilk tank 1915 üretilse de savaşta kullanılan ilk tank 1916 üretimi olan Mark 1'lerdi. Bu tanklardan 150 tane üretilmişti. Almanlar bu tankı gördüklerinde korkudan altlarına yapmış, hatta bazı Alman askerler karargaha üstlerine gelen demir canavarlar olduğunu bildirmişlerdi. Tabi bu Mark 1'ler çok dandikti ve birkaç ay sonra Almanlar tanklara karşı savunmayı öğrenmişti ki zırhın kalınlığı 5-10 mm civarıydı. Motor ve mürettebat aynı yerde olduğu için kullananlar sürekli zehirleniyordu. Ardından Fransa FT-17'leri geliştirdi. Bu tanklar tasarım olarak günümüzdekilerin atası niteliğindeydi. Motor arkada ayrı bir kısımda olduğu için mürettebatta zehirlenmeler olmuyordu ve tankın taret kısmı 350 derece dönebiliyordu. Bu Renault marka tankların zırhı önde 15, yanlarda 8, tarette ise 15 mm'ydi. İleride taret zırhı 22 mm'ye kadar çıkacaktı. Bu devrim niteliğindeki tanklardan 4000 civarı üretilmişti. İngilizler yılda ancak 300 tane üretebilirken bu 4000 sayısı devasaydı. Ayrıca İngiliz tankları sadece 6 km hızla gidebilirken Fransızlarınki 20 kilometreye kadar çıkabiliyordu. İngilizler de Vickers Mk1 üretti. Bu tank günümüzdekilere daha çok benziyordu ve daha iyiydi. Ama beklenen etkiyi yaratmamıştı. Sovyetler 1920'de zırhı güçsüz de olsa saatte 31 kilometreye kadar çıkabilen Atik T-26 tankını tasarlayıp 10.000 civarı üretmişlerdi. Almanların tank işine girişmesi ise Hitler'e dayanır. Meşhur tank komutanı Mareşal Heinz Guderian tanklara çok güveniyor ama yanlış kullanıldığını düşünüyordu. Ona göre tanklar piyadelerin yanında gezip destek ekipmanı gibi davranmamalı, toplu tek bir hedefe saldıran toplu tank orduları olmalıydı. Buradan da ünlü Blitzkrieg yani Yıldırım Harekatı oluşturuldu. Böylelikle tank teknolojisi 2. Dünya Savaşı'nda mükemmel bir yere geldi. 2. Dünya Savaşı'ndaki tanklar çok uzun olduğu için ayrı bir videoda anlatacağım. O zaman kendinize iyi bakın. Görüşürüz.